Kritik bir maça çıkıyorlar. Merhaba değerli, birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla karşılaşıyor. İlk maçını kaybeden ev sahibi ekip bugünkü maça puansız çıkıyor. Kötü başlangıcı tersine çevirmek için bugün tribünlerin de güçlü bir şekilde destek vermesi gerekiyor. Göz atalım. Kalede Jordan Pickford, Ezri Konsa ve Mark Gehi savunmanın göbeğinde. Jude Bellingham ve Declan Rice merkez orta sahada. Hücumdaysa Harry Kane var. İlk düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Bellingham topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor. Rice. Kaleci bu tehlikeyi uzaklaştırıyor. Rakip yarı sahada iyi bir pas arası yapıyor. İyi bir ara pası gönderdi. Şut fırsatı var. Baskı gelince topu eline alıyor. Saka için kanattan ilerleme şansı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Kaleye düşünecek mi? Kaleciler bu topa geçit yok. Temiz bir müdahaleyle topu kazandı. Aradan güzel bir pas gönderiyor. Başarılı bir ve hakemden penaltı kararı geldi. Eşitliği bozmak için büyük bir fırsat. Bu arada hakem penaltı kararından sonra kartına başvurmadı. Pozisyonun penaltı olduğu ortada. Fakat kart gerektirecek kadar sert bir hamle söz konusu değil. Karar doğru gibi gözüküyor Özkan. Skoru 1-0 yapabilecek mi? Top alanda gol! Penaltı fırsatını iyi değerlendirip golünü atıyor. Evet, penaltının tekrarı ekranda. Kaleci kenara vuracağını tahmin etti fakat top tam ortaya gitti. Soğukkanlı bir penaltı vuruşu. Durum 1-0 oldu ve santra yapılıyor.
Pearl. Etkili bir pas olabilir. İşte bir kontra şansı. Ve top ağlara gidiyor. Maçın ilk dakikalarında fark 2'ye çıkıyor. Gole bir kez daha bakalım. Golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. Bu gol teknik direktörlerini de epey rahatlattı. Çünkü fark iyice açıldı. Müdahalenin zamanlaması başarılı. Rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Rakibin tehlike yaratması, şimdi büyük bir tehlike. Karşı karşıya pozisyonda müthiş kurtarıyor. Çok net bir pozisyondu. Harika kurtardı. Vuruşu kısa kullandı. Onun gelen orta için pozisyon aldı. Ve inanılmaz! Kaleci topu kendi ağlarına gönderiyor. Ve golü bir kez daha izliyoruz. Maalesef her oyuncunun korkulu rüyasını yaşıyor. Topu kendi ağlarına gönderdiği için çok kızgın ama bir yandan da toparlanmak zorunda. Ve şimdi durum 3-0. Musa. Şimdi harika bir ara pası yolladı. Ve top ağlarda. Evet, golü bir kez daha izliyoruz. Kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve topa tüm gücüyle vurmaya karar veriyor. Karşılığını da alıyor. Santral oyun yeniden başlıyor. Durum 3-1. Jude Bellingham arkadaşının koşu yolunu havadan gönderdi. Tehlikeli bölgede pası kesti ve bir atak şansı olabilir. Kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Ve bir gol daha geliyor. Farkı 3'e çıkarıyorlar. Maça inanılmaz başladılar. İşte bakın tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda, doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Şimdi durum 4-1'e geliyor. Bird. Havadan etkili bir top. Bu topla buluşabilir. Muhteşem bir rövaşata vurdu fakat az farkla kaçırdı. Özkan az kalsın jeneriklik bir gol izletecekti bize. Bird. Aradan topu iyi gönderiyor. Hakemin düdüğüyle offside kararı geldi.
Konsa. Jude Bellingham. Alan topu rakibe kaptırıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Saka kanat bölgesindeki açık alandan ilerleyebilir. Rice gol pozisyonunda. Ve bu şutu güzel kurtarıyor. Rice. Pas isabetli değil. Şimdi top karşı takımda. Kontra atak için ideal bir fırsat. Umut vadeden bu kontra atak kesiliyor. Bu pasla tehlike yaratabilir. Yetişiyor. Belki de gol engel oldu. Top oyun alanını terk ediyor. İngiltere taç kullanacak. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Orta sahada arka arkaya gelen top kayıpları. Bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Bu kurtarıştan sonra top oyunda. Top uzaklaştırıldı. Herhangi bir tehlike oluşmasını istemedi ve topu direkt olarak uzaklaştırdı. Bu pasın geçmesini önlüyor. Saka için güzel bir pas. Ceza sahasına doğru bir orta düşüncesi. Ve kalecinin müdahalesi başarılı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Etkili bir pas olabilir. Top hala kendisinde ve bir fırsat arıyor. Ve top ağlarda gol. Farkı tam 4 gole çıkardılar. Duracak gibi değiller. Ve durum 5-1 oluyor. Musa. Araya giriyor ve topu kazanıyor. Bellingham rakip kaleye doğru topu taşıyor. Pearl. Aradan çok dengeli bir pas gönderiyor. Alan topla buluştu. Bellingham topu kaptırıyor. Pearl. Haaland vurabilecek mi? Yakın mesafeden gol izni vermiyor. Mutlak golü önledi. Takım arkadaşları da şaşkın ve şimdi ona teşekkür edecekler. Ödegaard köşe vuruşundan içeriği düşündü. Büyük baskı altında kaleci bu topu kurtarmayı başarıyor. Anthony Gordon. Baskı sonuç getiriyor. Top dışarıda. Bu baskıdan kurtulması gerek. Pearl.
Karşı takım bu pası kesiyor. Ve top çıkıyor. İngiltere taç atışıyla oyunu hareketlendirecek. Saka. Ortaya gönderdiği top herkes aşıyor. Bu topu değerlendiremeyip kaybettiler. Kane. Anthony Gordon. Kritik bir pas gönderiyor. İkili paslarla oyun kurmaya çalışıyorlar. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. Savunma yerleşemezse tehlike büyüyebilir. Pasın hedefinde Haaland var. Adeta uzadı ve müthiş kurtardı. Ödegaard tehlikeli bölgeye doğru. Kaleci bu kornerde zorlansa da kurtarmayı başardı. Bir bacak arasıyla rakibini çalımladı. Haaland bu ortaya hazır. Hücumu tam geliştiremeden topu rakibe kaptırdılar. Oyunu doğru okudular ve topu rahat biçimde rakipten aldılar. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Saka içeride hazır. Ve karşı takım topu kazanıyor. Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. Kaleci kalesinde devleşiyor. Kontrata çıkan rakibe geçit vermiyor. Konsa. Pozisyon aldı ve pası kesti. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Orta sahada iki takım da topu bir türlü kontrol edemedi. Tekrar top kaybı geliyor. Anthony Gordon. Jude Bellingham. Tehlike yaratabilecek bir pas. Zamanında davrandı, topu kazandı. Harika bir reaksiyon. Topu çok iyi takip etti. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve bir karşı atak şansı. Haaland şutunu çekerse büyük tehlike. Gol olabilir. Ve top ağlarda. Gol geliyor. Şimdi golü bir kez daha izliyoruz. Defansta büyük bir konsantrasyon kaybı var. Çünkü kaleci iki oyuncuya karşı tek kalıyor. Bu durumda zaten yapabilecekleri kısıtlı. Ve şimdi durum 5-2. Rice. Kane. Bellingham'ın pas verebileceği bazı arkadaşları bulunuyor. Müdahalesi yerinde. Bu topu kesmeyi başarıyor. Ve top dışarıda. Taç İngiltere'nin. Kane. İngiltere taraftaki boşluğa yöneldi. Saka golle burun buruna. Hala vurabilir.
İşte golün tekrarı ekranlara geliyor. Savunmanın tehlikeyi uzaklaştırmakta başarısız olduğunu görüyoruz. Yani ceza sahasında rakibinize bu kadar imkan tanırsanız bu şekilde topu ağlarınızda görürsünüz. Haaland. Arkaya doğru iyi bir top. Kalecinin müdahalesi başarılı. Jude Bellingham. Pası geçirmedi ve topu kaptı. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Kane. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Kane. Jude Bellingham. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Pasını verdi. Aradaki boşluktan takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. Kaleci inanılmaz kurtardı. Haaland vurabilecek mi? Sert şutla kaleyi yokladı. Top az farkla dışarı gidiyor. Arada böyle şutların denenmesi lazım. Şimdi kaleci diken üstünde olacak. Jude Bellingham. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Kane bu topa hareketlendi. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Ve şimdi bir kontratak şansı. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. Ve top ağlarda. Geri dönmek için çabalıyorlar. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Kontra atağı o kadar güzel uyguluyorlar ki ardından bir anda kaleciyi karşısında bulan Haaland çok sert bir şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Rice. Jude Bellingham. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Tehlikeyi savuşturdu. Şimdi kontratağa çıkabilirler. Savunmanın yetişmesi gerekiyor. Tehlikeli olabilecek bu kontratak kesiliyor. Havadan nefis bir top. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Ve top direkte patladı. Gole çok yaklaştı. Ve kalecinin topa müdahalesi başarılı. Berg. Musa. İyi bir ara pası düşüncesi. Ve bir kez daha golü bularak hat-trick yapıyor. Gole bir kez daha bakalım. Savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Pozisyonun devamında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net bir plase ve harika bir gol. Kane. Bu pas geçmiyor ve atak sona eriyor. Harika bir ara pası gönderdi. Haaland topa yetişti. Ve bir gol daha geldi. Farkı kapatabilecekler mi?
Ve bu gol bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontra atakla başlıyor. Kaleciyi birebirde yakalayan Haaland son derece kuvvetli bir şutla golünü atıyor. Rice topu rakibe kaptırıyor. Hafif bir baskı geliyor. Top kaybı. Aradan iyi bir pas gönderdi. Kale önünde büyük tehlike. Ve kaleci harika kurtardı. Ve topu oyun alanının dışına gönderiyor. Taç. Taç atışını istediği gibi kullanamıyor. Rice. Ve rakibini geçiyor. Etkili bir müdahaleyle ön alanda topu alıyor. Bu arada 4. hakem tabelayı kaldırıyor ve duraklama süresini 4 dakika olarak gösteriyor. Rierson. Sörloth için güzel pas. Anthony Gordon. Başarılı bir müdahale. Şimdi pasını verebilir. Atarsa skoru eşitler. İyi bir atak şansı yakalamışlardı ama topu kaybettiler. Ve şimdi bir kontratak şansı. Müthiş bir fırsat. Ve bu fırsat az farkla kaçıyor. Rakip kaleye kadar çok hızlı geldiler. Bir de çerçeveyi bulsalardı şu anda gol sevinçlerini izliyor olabilirdik. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Rierson. Kritik bir pas gönderiyor. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Tam zamanında hata kesmeyi başardılar. Anthony Gordon. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Haaland maçın ilk yarısının yıldızıydı. Arkadaşlarına liderlik yaparak kadronun vazgeçilmezlerinden olduğunu gösterdi. İlk 45 dakikada gereken her şeyi yapmasına rağmen devre arasına yenik girdiler. Bunu takımın genel performansına bağlıyorum. İki takım da yerlerini aldı ve ikinci yarı başlıyor. Rakip kale büyük tehlike atlattı ve onlar için bir dönüm noktası olabilir. Şimdi rakibin baskısı rakiplerinden birini geçiyor. Kane ve top ağlarda gol.
hat-trick yapmayı başarıyor. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Daha sonra topla buluşan Harry Kane ise kalenin neredeyse dibinden belki de kariyerinin en rahat gollerinden birini atıyor. Musa. Bu topu değerlendiremeyip kaybettiler. Rakibinin topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Rice. Bellingham topla birlikte takımını hücuma çıkarıyor. Büyük bir özveriyle bu pası kesiyor. Musa. Şimdi bir pas arası. Bu pasla tehlike yaratabilir. Yakından sert bir vuruş yapıyor ama isabetli olmuyor. Mutlak fırsatı böylelikle kaçırıyor. Bu pası iyi gördü. Ve ceza sahasına doğru bir orta gönderiyor. Topu uzaklaştırmaya çalıştı fakat istediğini yapamadı. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve yardımcı hakemin bayrağı havada. Offside. Bariz offside. Ancak offside'dan çıkmak için pek çabalamadı. Şimdi bir top kaybı. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Tehlikeli bir ama topu düşüncesi. Tehlike yaratabilecek bir pas. Bu arada offside kararı geliyor. Pas için çok acele etti. Arkadaşı savunmanın hizasına gelmeye çalışıyordu. Berg. Topun kontrolü karşıya geçiyor. Kane topla birlikte takımını hücuma çıkarıyor. Güzel bir pas düşüncesi. Hücumu geliştiremeden topu kaybediyorlar. Ve şimdi bir kontratak şansı. Aradan çok iyi gördü. Haaland aradan tehlikeli bir top gönderdi. Topu kontrol etti ve takım adına tehlike yaratabilir. Ve gol! Şimdi beraberliği bulmalarına bir gol kaldı. Evet, golü bir kez daha izliyoruz. Kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve topa tüm gücüyle vurmaya karar veriyor. Karşılığını da alıyor. Jude Bellingham. Bellingham top kaybı yaptı. Ve bu faulle tehlikeli olabilecek bir hata kesmiş oldu. Hakemin eli cebine gidebilir. Hakem elini cebine götürdü ve sarı kartını çıkardı. Şimdi biraz daha temkinli olması lazım. Ve topu koruyamadılar. Bellingham kanatta açık bir alan yakaladı. İngiltere korner kazandı ve farkı açmaya çalışacak.
gönderiyor. İleride Kane var. Ve topa müdahale ederek mutlak fırsatı önlüyor. Jude Bellingham ve top ağlarda. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Pozisyonun devamında savunmanın baskısı giderek artıyor fakat topu alan oyuncu bu yoğun baskıya rağmen net bir son vuruşla golünü atıyor. Nusa. Arkadaki boşluğu iyi gördü. Topun hedefinde Ödegaard. Bu gol olursa umut bulabilirler. Rakibinin şutunu iyi takip etti. Rice. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Şimdi top rakip oyuncuda. Bird. Şimdi rakip kale ilerliyorlar ve fırsat yaratmaya çalışacaklar. Ve bu top oyunda kalıyor. Bu fırsatı değerlendiremediler. Kane. Şimdi kontratağa çıkabilirler. Rakibi onunla başa çıkamadı. Ve kontranın sonunda çerçeveyi bulamıyorlar. Bu kadar güzel bir kontra hata yakışmayacak kadar kötü bir son vuruş izledik. Bird. Rakibin pasını önlüyor. Kane. Takım arkadaşını arkaya sarkıtmak istedi. Kuvvetli bir vuruş yaptı ama bu top isabetli değil. Az farkla kaçırdı. Aslında çok ciddi bir tehlike olabileceğini göstermiş oldu. Ve normal süredir son yarım saate giriyoruz. Ödegaard kanatta açık bir alan yakaladı. Ara pasının şiddetini çok iyi ayarladı. Bu topun gol olmasına izin vermedi. Ödegaard. Bird. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Koşu yoluna doğru nefis gönderiyor. Ve yardımcı hakem offside'ı belirliyor. Şimdi oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Kane. Rice. Ve bu müdahalede başarılı oluyor. Kanatta oldukça boş bir alan var. Ödegaard şahane bir ara pası gönderdi. Muazzam bir kurtarış. Birebir de rakibine geçit vermedi. İnanılmaz bir refleks, inanılmaz. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Atacak gibi. Ve fark 3'e çıkıyor. Müthiş bir oyun sergiliyorlar. Müthiş. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Sonrasında kaleciyle birebir kalan Rashford o kadar sert vuruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Rakibin bu topu kesmek için çabalamasına bile gerek kalmıyor. Yakınında takım arkadaşları var. İleride Kane var. Hızlı bir kontratak olabilir. Kaleci bu topa geçiş izni vermiyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Top ağlara gitme var.
da olsa offside gibi görünüyordu. Kane. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Hakem yardımcısının yarısıyla offside'ı veriyor. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. Haaland. Haaland harika bir ara pası gönderdi. Ödegaard vurursa gol olabilir. Yakından sert vuruyor ve az farkla kaçırıyor. Bu kadar yakından kaleyi tutturması gerekirdi. Ödegaard topun kontrolünü kaybediyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Saka. Topu yine tutamadılar. Bellingham etrafında çeşitli pas opsiyonlarına sahip. Hopkins yakın mesafede. Harika bir savunma örneği. Harika kurtarış. Savunmanın büyük hatasından sonra kaleci takımının imdadına yetişiyor. Savunma resmen ateşli oynadı. O bölgede çok daha dikkatli davranmaları lazım. Kaleci ne kadar isyan etse yeridir. Ve top out'a çıkıyor. Bird. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Ve güzel bir kurtarış izledik. Rierson. Pası gördü ve kesmeyi başardı. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Ani bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Karşı karşıya pozisyonda kuvvetli bir vuruş ama kaleyi bulamadı. Sadece sert vurmak yetmiyor. İsabet her zaman daha önemli. Topla oynama sırası karşı takımda. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş. Hopkins yakın mesafede. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Bellingham vurursa gol olur. Ve bu kez attı. İlkini kaleci nefis kurtardı ama ikinci pozisyonda topu ağlara gönderdi. Mücadelede iki takım da birçok kez fileleri havalandırdı. İngiltere kanattan hücum şansı yakaladı. Bellingham mutlak pozisyonda. Bu temas sonrası top kornere çıkıyor. Ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru. Ve topla oynama sırası rakip takımda. Bellingham. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Takım arkadaşına yerden pas gönderdi. Fakat top az farkla dışarı çıktı. Taç kullanılacak. Rice.
Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Çok büyük bir fırsat. Ve top ağlarda. Gol atıyorlar ama daha fazlasına ihtiyaçları var. Şimdi gole bir kez daha bakalım. Kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra olabildiğince sert vurmaya karar veriyor ve topu ağlara gönderiyor. Tek tarafın mutlak hakimiyetinin olduğu bir maç oluyor. Rice. Rashford. İyi zamanladı ve müdahaleyi yaptı. Ani hücum şansı. Hala kaleyi deneyebilir. Birebir pozisyonda kaleci nefis kurtarıyor. Çok özel bir kurtarış. Her kalecinin yapabileceği türden değil. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Ve bu fırsattan faydalanamadılar. Nusa. Ve topu karşı takıma kaptırdılar. Şimdi kontrata çıkabilirler. İşte bir kontra şansı. Kaleciden nefis kurtarış. Kontratakta rakibe gol izni vermiyor. Karşı atakta çok etkili geldiler ve net bir gol pozisyonu ürettiler. Son vuruş da gayet iyiydi. Fakat kaleci üzerine düşeni yaparak gole hayır dedi. Çok hızlı bir pas gönderince top out'a çıkıyor. Burke. Şimdi arayı bırakmak istedi. Ödegaard vurursa gol olabilir. Ve kaleci kurtardı. Bir gol de atmasına izin vermedi. Kaleci bu kez daha konsantre göründü. Topu ceza sahasına gönderiyor. Ve normal sürede son 10 dakika. İşte bir kontra şansı. Top ağlarda gol. Kaleciden seken topta golünü atıyor. Evet, şimdi bu golü yeniden izleyelim. Açıkçası kalecinin kurtarışına dikkatli bakınca biraz yetersiz kaldığını görüyoruz. Topu doğrudan tehlikeli bölgeye sektiriyor ve hemen ardından ağlarında görüyor. Watkins. Rashford. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Rakibin oyundan düşürüyor. Ve kaleciden başarılı bir müdahale. Rakip yarı sahada etkili müdahale. Jude Bellingham. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Yakın mesafeden bu vuruşu az farkla kaçırıyor. Sert vurmak istedi fakat isabetli olmadı. Rakibin presi başladı. Araya girerek topu kazandı. Jude Bellingham. Hakemden avantaja bırakma kararı geldi. Şimdi topu karşı takıma kaptırdılar. Watkins. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Rakibin topu almasına izin vermiyor. Jude Bellingham. Şut denedi ama farklı şekilde kaçırdı. Çok sert bir top ama hiç etkili olamadı.
bir hamleyle pas arası yaptı. Rice. Pasın gittiği yerde Rashford. Bellingham vurursa gol olur. Ve top ağlara gidiyor. Hat-trick yapmayı başardı. İşte golün tekrarını görüyorsunuz. İlk şutu çok iyi takip etti ve direkten dönen topu gelişine vuruşlu alana gönderdi. Bir oyuncuyu geride bıraktı. Taşıtma vurmayı denedi ve gole çok yaklaştı. Yüksekliğini tam ayarlayabilse çok şık bir gole imza atacaktı. Takım arkadaşına göndermek istediği yerden pas farklı şekilde taç ekliyor. Rice. O'Reilly. Bellingham topu aldı. Ve bu şut kaleyi bulmuyor. Yandan dışarı gitti. Kötü bir şut denemesi. Bird. Şimdi bir top kaybı. Takım arkadaşlarından destek var. Ve rakibini geçti. Toparlanmayı başarıyor ve topu kazanıyor. Ve rakibin tehlike yaratmasını son anda önlüyor. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Nefis bir ara top gönderiyor. Ara pası isabetli. Büyük bir fırsat olabilir. Ve gol geliyor. Fakat bu gol onları pek kurtarmayacak. Çünkü çok büyük bir farkla gerideler. Şimdi gole bir kez daha bakalım. Kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra olabildiğince sert vurmaya karar veriyor ve topu ağlara gönderiyor. Konsa. Saka rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Bu pasla tehlike yaratabilir. Ve bayrak havada. Karar offside. Açık bir şekilde offside'da bekliyordu. Daha dikkatli olması lazım. Rice. Saka. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Etkili bir müdahaleyle ön alanda topu alıyor. İşte bir kontra şansı. Hala kaleyi düşünebilir. Gol! İnanılmaz bir gol. Pes etmediler ve geri döndüler. Şimdi fark sadece bir gol. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontratak izlediğimizi düşünüyorum. Ardından topla buluşan oyuncu baskıya rağmen soğukkanlılığını koruyor ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Watkins. Etrafında pas opsiyonları var. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Kritik bir pas gönderiyor. Rakibin baskısı var. Bird. Rakipleri bir gol farklı üstün durumda ve pozisyon yaratmak için son bir gayret gösteriyorlar. Beraberlik şansı ve top
yeniden ekranlarınıza geliyor. Pozisyonun başında Ödegaard tehlikeli bir ara pası gönderiyor. Devamında topla buluşan oyuncuya savunmadan büyük baskı geliyor. Fakat bu baskıya rağmen iyi bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Rekabet düzeyi yüksek bir maç oluyor. Durum bir kez daha berabere. Maçın sonlarına doğru rakip kaleye yükleniyorlar ve atacakları bir gol galibiyeti getirebilir. Hücum sırasında top Bellingham. Kaleci bu topa müdahale etti. Ve mücadelenin son düdüğü geldi. Takımlar sahadan beraberlikle ayrılıyor. Keyifli bir rekabet izledik. Maç boyunca birbirlerine üstünlük kurmak için çabaladılar ama beraberlikle yetinmek durumundalar. Haaland bugün muhteşem performansıyla dikkat çekti. İzleyen tüm futbol severlerin büyük keyif aldığını düşünüyorum. Bu maçta bundan daha iyi bir performans sergileyebilir miydi emin değilim. Ancak attığı onca golün ardından galibiyete ulaşıp